Sanat tarihçisi Seyit Harun Özdemir'in şair yazar Aynur Hazar için kaleme aldığı "Gerçeküstü Öykü ve Şiirleriyle Aynur Hazar" adlı makalesinin ikinci bölümü. Seslendirme Arkeoloji Kütüphanesi YouTube kanalı tarafından yapılmaktadır. Kızıl Kehribar kitabında yazar, "Uykudan uyanan ben değilim, kalbin birikenlerin aktığı bir ırmaktır gece ve o ırmağın sesidir kalbim olan" der. Kendini yineleyerek keşfe devam eden Aynur Hazar için insanda özellikle iyi olan bir şey varsa o da aşktır. Hazar okunması, dinlenmesi, çeşitlilik üzerine düşünce dünyasını şiirsel bir yaklaşımla iç içe geçirmesi, sürekli gelişen düşüncelerle dolu dünyanın parçalanmış halini ustaca harmanlıyor oluşuyla canlı bir kütüphane gibidir. Hayatın zorluklarıyla yüzleşirken aynı zamanda dünyanın güzelliğini de keşfetmiş olan Aynur Hazar, düşüncenin ve yazmanın nefesini hissettiren bir yazardır. Dili ve üslubunda görkemli bir şeyler olduğunun akademik bilincinde olan yazar, bitmiş aşkı sevmez çünkü aşk bitmiş olursa hayat da biter. İnsanın aklına uçmamızı sağlayan peri tozu. Eliot'un Çorak Ülkesi karşısında Aynur Hazar'ın şiirsel çağrısı şudur: "Kelebekler hala orada mı?" Sıra dışı bir anlatı sunduğu, son derece zarif, aydınlık ve melankolik kelimeleri bir araya getirdiği öyküleri, yazarın yeteneklerinin zirvesinde olduğunu göstererek kendini yeniden keşfetmeye giden olası bir yolu aydınlatıyor. Aynur Hazar, "Gidenlere Merhaba" kitabında, "Zira gittiği gibi gelen mevsimlere benzer insan" ifadesiyle geçmişle gelecek arasında yaşayanların yaklaşan ölümlerine doğru göçüşünü hissetmemizi sağlar. Uzun yıllar gözü gibi baktığı, yetişkinlerde bile artık bulunmayan, sürekli olarak dünyayı sorgulayan iki çocuğuyla New York'ta yaşadığı hayatın retrospektifini anlatırken kelimeleriyle aykırılıklara tanıklık etmek için ne yapabilirse onu yapıyor Aynur Hazar, gökkuşağında sallanan bir dünyanın yazarı olarak. Aynur Hazar için bilgi şelalesinin kaynağına geri dönmek, giderek daha da coşkulu bir akıntı gibi yayılan ve nesilden nesile aktarılan huzurun köklerine yolculuk etmek anlamına geliyor. Hazar birden fazla hayat yaşayabilme fikrini seviyor. "Senin öldüğünü görmeyeceğim" diyen figürü, yani kendisine ilham veren gerçek figürleri paylaşıyor öykülerinde. Yapay zekayı dürtülerle hareket eden ve emirlere uymayan, edebiyat için büyük bir tehlike olarak görüyordur mutlaka. Kitabının son sayfasındaki son söze kadar salıncağında bizi sallıyor yazar. Dili her şeyi düzenleyen ve sınırları değiştiren bir su oluğu gibi sizi hem içinizde hem de dışınızda bir yolculuğa çıkaracak kadar yeterlidir. Herkese göre bir şeyleri var. Neyi sevip sevmediğinizin pek bir önemi yok. Bilinçaltına hitap ediyor ve bu bile başlı başına bir aykırılık. Gidenlere Merhaba kitabında, "Yollar vardı yürünmesi gereken fakat yürümek için bir sebep göremediğim. İster kendinden vazgeçmişlik de, ister korkaklık. Bana sorsan nereye adım atsam anlamsızlık idi. Öyleydi. Çünkü nereye bakarsam yalnızlık gülümserdi. Öyleyse yorma kendini derdim." Charles Baudelaire'ın Yolculukta dediği gibi, yeni bir şeyler bulmak için bilinmeyenin derinliklerine doğru. Aynur Hazar, fantastik ögelerin günlük yaşamla buluştuğu imgeler yarattığı kitaplarında görüldüğü gibi, ideal ve kimlik arayışında olan çeşitli karakterlere yer vererek yoğunlaşma yerini yoğunlaştırmaya bırakıyor. "Sesini dünyanın tüm seslerinde yankılanırken duyuyorum" diyen Eluard'ın sözcükleri gibi aşk dolu büyülerini yazar gücüyle karakterize ediyordu. Hazar kitaplarında yaşadığı şehir olan New York'un edebi ve sosyal çevrelerini tasvir ederek bireysel yaşamların iç içe geçişini inceliyor. 21. yüzyılı şekillendiren sosyal ve ekonomik dönüşümleri izlemek için
Düş boyunca yolculuk yapıyor ve aşkı varoluşun özüne yerleştirirken okuyucuya ivme kazandırır. Birçok yazar kendi gerçeğinin bu kadarını kitaplarına yansıtmadı. Rastladığı insanları iyileştirme arzusunun iyi bir sembolü olan Hazar'ın şifa dağıtan kalbinin ardına sakladığı ve hayalini kurduğu gerçeküstü dünya henüz yaratılmadı. Doğru kelimeyi bulmak Aynur Hazar için doğal bir yetenektir. Anılarında dolaşarak geçirdiği bazen huzurlu bazen tedirgin geceler boyunca sık sık bir cümleyi durdurup narin tarzını en iyi tanımlayacak kelimeyi bulmak için çoğu zaman uykusuz kalır. Günlük yaşamların sıradan ve olağanüstü yönlerini aynı anda nesnel bir doğrulukla anlatır. Paradokslarla dolu bir New York'ta belki de hala uyumluluktan uzak bir yaşam hayal etmek mümkünken, Hazar'ın yaşadığı bu şehirde pek çok insan sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Hayal kurmaya, arzu etmeye cesaret ediyor. Belki de herkesin sahip olmadığı bir öz farkındalığa sahip olan Hazar, yazmada ısrar etmeyi seçiyor. Onun kitaplarının içine girmek bir katedrale girmek gibi. Aşkı akla gelebilecek şekilde onunla özdeşleştirerek ifade ediyor. Tutkuyla sonsuzluğa kadar dokunduğu her şeye ince ruhunu yansıtıyor. Aynur Hazar'a yurdundan bu kadar uzaktayken böyle bir başarıyı deneyimlemesi nasıl bir duygu ağırlığı yüklemiş olabilir? Kim bilir? Modern yaşamın çelişkileri ve tükenmişlik karşısında Aynur Hazar yeni bir dil olarak ortaya çıkıyor. Samimi, kararlı ve keskin ve asla birbirinin aynısı olmayan kelimelerinin büyük bir gücüyle tıpkı Sylvia Ricci Lempen gibi bu kelimeler olmak için ya da bu kelimelerin ben olmam için, bu kitap olmak için ya da bu kitabın ben olmam için sırayla başlanmamış, bitmemiş, tüm iplikleri gevşek bir şekilde orada bırakılmak zorunda kalacak bir kitap. Bedenimin yaralı bir beden yerine bir kitap olarak ölme çılgınlığımın bedelini sonuna kadar ödetip ödetmeyeceğini bilmiyorum. Ve kendimi o geleceğe bağlıyorum. O gelecekten geçmişe bakabiliyorum ve bu bana bunu bugüne ışık tutan içgörüler sağlıyor. Ve sonra hayal gücünü dünya yaratmanın bir aracı olarak düşünüyorum. Ve ayrıca sessizliğe bakıyorum. Çünkü çoğu zaman karşılaştığımız şey sessizliktir. Ve sessizlik bir boşluk değil, bilgilendirici ve yönlendirici bir şeydir. Sessizlik çok şey anlatır. Bazen bize gerçekten neler olup bittiğini anlatan sessizliktir. Dönüştürülemeyen acı aktarılır. Hissetmek ve iyileşmek için alan olmadığında yazarlar bunu yazıya dökerler. Benim acım senin acını ortadan kaldırmaz diyor. İkisi için de yer var. Başkasının yerinde olsaydım belki de aynı şekilde davranırdım. Herkesin anlatısının suçluluk, utanç veya diğerlerinin gerçekliğini inkar etmeden kabul edilebileceği bir alan yaratmak, işte iyileştirici kısım bu. Ortak bir insanlığa dokunmamızı sağlıyor. Zihni kıvılcımlarla dolu olan Aynur Hazar. Rumi'nin yazdığı gibi doğru ve yanlış fikirlerin ötesinde bir alan var. İşte orada buluşmanızı diliyorum. Aşk mektupları yazmaktan daha büyük bir şey yoktur. Rilke bunun ustasıdır. Onun kadar muhteşem mektup yazan başka kimse yok. Ama size söylemeliyim ki soruları yenilenmiş bir bakış açısıyla ele almasına olanak tanıyan Aynur Hazar'ın Kimliksiz Gemiden mektuplarını mutlaka okuyunuz. Yazmak duyuları içerir. Ancak her şey yolunda giderse dünyayı yazarak somutlaştırmakla bile ilgili olabilir. Kelime ete kemiğe bürünmekle ilgilidir. Bu kitap bende bir bumerang etkisi yarattı diyebilirim. Aynur Hazar'ın edebi üslubunun anlaşılması için aydınlık bir dilin dünyanın karanlığını nasıl delip geçtiğini performatif bir şekilde kavramak gereklidir. Hazar yazıları bize bağlı olan ve olmayan şeyler arasındaki kritik bir ayrıma dayanır. Her zaman tetikte olan merakıyla oldukça romantiktir. Tamamen kendi ruhunu yansıtan kitaplarıyla sınırsızca her bireyi yaralarıyla baş kaldırarak direnmeye çağırıyor. Derinlerine kök saldığı insani eğilimleriyle coşkusunun kökeni de koşullar ne olursa olsun hayata tutunuşunda yatıyor.
Yazar Aynur Hazar'ın saf ruhu ve ince zekası yeteneğinin lehine sonuçlanmıştır. Bu makaleyi yazarken başka bir dile ait bir şey aradığımız izlenimine sahibim. Bununla demek istediğim yazarlar, romancılar, şairler. Kendi dillerine doğru ilerlemek için yazıyorlar. Kendimi sorguluyorum ama yazmaya başladığımda çekincelerimi unutuyorum. Çünkü anlatmak istediğim beni tamamen içine çekiyor. Kelimeleri, ifadeleri, kendi benzersiz ritmimi bulmama yardımcı olan da bu arzu. Gelişiyorum. Ama kesin olan bir şey var ki ana dilinizden farklı bir dilde yazarken kelime arama eylemi sizi başka şeyler keşfetmeye yönlendiriyor. Benim için edebiyatın sınırları, bayrakları yok. Edebiyat dünyayı dolaşabildiğinde, her yere gidebildiğinde her şey daha iyi. Ama belki de sınır tanımayan okuma daha uygun olurdu. Yazarken konuşmak önemli. Sürekli yüksek sesle okuyorum. Hatta kendimi hasredecek kadar. Ritmi için. Beni memnun etmeli. Bir ritim, bir melodi. Bana şiirsel gelen bir şey hissetmeliyim. Sözcüklerle yeni düşünceler keşfediyorum. Mükemmel kelime genellikle anlamların bir kümesidir. Bu yüzden şiirsel dilin yavaş bir okuma gerektirdiğini düşünüyorum. Bir şiiri ilk okuyuşta baştan sona asla okumam. Belirli sayfaları seçerim, düzenine bakarım. Rimbaud'un dediği gibi kelimenin tam anlamıyla ve her yöne okurum. Size hem iddialı hem de cüretkar bir edebi esere tanık olmak ve onu okumak için can attırıyor yazar Aynur Hazar. Edebiyat ölmedi, aksine sürekli ve yeniden yazılarak sınırları zorluyor. Ölmek nedir sence Pinhan? Senden ayrılmak mı yoksa sonsuza dek adım adım yanında olmak mı? Ölmek ayrılık değil, ruhun yaşamak istediği yeri kendi seçebilme özgürlüğüdür bana sorarsan. Cismin kafesinden, mecburiyetlerin soğuk duvarlarından ve yaşamak ızdırabından sana sığınmaktır. Ben öldüğümde lütfen gülümse Pinhan. Kültürler birlikte yaşamaya mahkumlarsa etkileşimde bulunmalı, birbirlerini değiştirmeli ve birbirlerine uyum sağlamalıdırlar. Artık kültür açısından homojen bir toplum çağında yaşamıyoruz. Aynur Hazar'ın öykülerinin genel yorumu aslında Voltaire'in şu aşamasıdır. Söylediklerinize katılmasam bile bunları söyleme hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bundan sonra aşkı bulanların arayanlar olduğu mesajını veren Hazar'ın öykülerini okumamak nasıl mümkün olabilir ki? Bence Aynur Hazar ve Turgut Uyar arasında bir akrabalık var. Ancak Uyar'da daha çok hüzün var. Aşkın yıkıcı etkilerinin sorgulayıcısı gibidir adeta. Hazar her açıdan eğitici öykülerinin ardında bazılarının sırlarını paylaşabileceği, diğerlerinin ise yan odada birbirleriyle yüzleşebileceği alanları görünür kılmaya çalışmaktadır. Öykülerin en güzel, en önemli yaratımlarının doruk noktası olan insanın kendi durumunun üstesinden gelme kapasitesine olan sarsılmaz inancıdır. Bilgi birikimi, yeniliği ve cesaretiyle yazar Aynur Hazar, bizi hayal kurmaya ve ruhun diliyle tanıştırmaya nasıl teşvik edeceğini biliyor. Sözcükleri birbirine bağlı, eğer uygun anda dönmeyi unutursanız zamanın sonuna doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Unutulmuş kaçamakları yoktur yazarın. Uzun gecelerinin heyecanı saklıdır şiir ve öykülerinin büyüsünde. Şiir kalıntılarının peşinde iz sürerek gerçekliğine imgeleme gücü yükler. Hepimizin duygularını itiraf eden büyük bir yazarla karşı karşıyayız. Öyküleriyle, şiirleriyle manevi olarak beslediğimiz Aynur Hazar, evrensel olarak deneyimlenen insanlığın durumunu şekillendirdiğini hissettiriyor. Unutulmuş ve sonsuza dek kaybolmuşlar için değil öyküleri. Aşk çağrısı olan yaşamının izlerini geri kazanmak, onun eşsiz hislerini yeniden keşfetmek için kendi yolculuklarını anımsamasının bir yoludur belki de yazması. Yazarın lirik ve coşkulu bir anlatım kaynağı olan kimliksiz gemisiyle yolculuk yapıp yapmadığını, bu olağanüstü güzellikleri yaşayıp yaşamadığını asla bilemeyeceğiz. Ben Orhan Veli şiirindeki
ismini söyleyemem edebiyat tarihçisi bulsun gibi oldukça gizemlidir. Her şeyin, hatta ay ve yıldızların bile bir ruhu vardır Hazar'ın öykülerinde. Yazarın okuyucuların zihninde hala var olup olmadığını sorgulamaması onu okyanuslardan mutluluk arayışına götüren hikayesini yazmaya yöneltiyor. Şiir ve öykülerini çok beğendiğim yazar Aynur Hazar'ın şiir ve öykülerinde içsel bir güzellik var. Bize satır satır yazdıranlar nedense hep hayatımızda olmayanlardır, der Aynur Hazar Gidenlere Merhaba kitabında. Mehmet Doğan'a göre şiir baştan beri yazanı bol, okuyanı az bir dal olmuştur hep. Öykü ve roman içinse bunun tersi. Yazanı az, okuyanı çok bir daldır. Hatta birbirinin devamı sayılırdı bunlar bir zamanlar. Öyküden romana geçilir sanılırdı. Öyküde ustalaşmış yazarlara romana ne zaman geçiyorsunuz diye sorulurdu genellikle. Öykü ve şiir ustası Aynur Hazar'a soruyorum o zaman. Romana ne zaman geçiyorsun değerli üstadım? Aynur Hazar, Kuş Renginde Gökyüzü kitabının tanıtım bülteninde şöyle diyor. Aşkın, ayrılığın ve özlemin ipekler giymiş suretidir şiir. Canımız acıdıkça burnumuza gelen gül kokusu, karanlığın ortasında karanfil buğusu, bulutlardan omuzlarına şal yapmış bir gökyüzü ve masum ve günahkar dudaklarıyla saçlarımızı öpen hırçın bir sevgilidir şiir. Aşk, varlığımızın ve yokluğumuzun sebebi olan aşk. Şiir aşığın suretinde aşkı tarif etmektir. Seni tarif etmekse şiire aşkı öğretmektir demiştim vaktin birinde. Yine söylüyorum dostlarım, biz uslanmayanlardan olalım. Bizi aşkla yaratan Tanrı'nın aşktan başı dönmüş kulları olarak kalalım. Yeryüzünün kabusa çevrilmeye çalışıldığı şu zaman diliminde biz Cune'un iklimini geçt eylemiş mecnunlar olarak yaşayalım. Deliliği aşktan olanın kimseye zararı dokunmaz kendinden başka. Öpüyorum yaralı kalplerinizi mısralarımla, şifa niyetine. Tüm duygularınızı kucaklamanıza olanak tanıyan sözleri, güzelliği ve lirikliğiyle sizi alıp götüren, tüm kitaplarının konusu olan aşkın yazarı Aynur Hazar'ı okumak, insanı kayıtsız bırakmayacağı gibi herkesin kalbine dokunacağından emin olabilirsiniz. Seyit Harun Özdemir, sanat tarihçisi.